Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecinin getirdiği cinsel yaklaşımlarımız, cinsellikteki sıkıntılarımız ve buna yönelik neler yapmalıyız? Bizim toplumumuzda yaşlanan kişilerin cinselliğe ilgisinin azaldığına dair bir kanı var. Ama aslında yaşlanan kişilerin de cinselliğe ilgisi devam edebilir ve etmelidir de. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği dediğimiz bir derneğimiz var biliyorsunuz, CİSET'in bir anket çalışması yapmış. Ve 65 yaşının üstündeki kişilere bu yaptıkları ankete göre erkeklerin %55'i, yarıdan fazlası, kadınların ise %35'i cinselliğe dair arzuları, beklentileri, doyumları, hazzı yaşlanmaya rağmen devam ettiğini görüyoruz. Bu oranlar gerçekten güzel rakamlar. Yaşlılıkla beraber cinsel aktivite, cinsel eylemleri ve sıklığımız biraz azalıyor gibi gözükse de aslında cinsellik hala haz veren bir eylem ve bunu yaşamak mümkün. Yapılan bir başka çalışmada da erkeklerin %55'inin, kadınların ise %65'inin yaşlandıktan sonra cinselliği konuşmaktan rahatsız oluyorlar, tartışmaktan rahatsız oluyorlar, eşleriyle paylaşmaktan rahatsız olduğunu görmüşler. Aslında gençlik dönemindeki gibi cinselliğe yönelik beklentilerimiz devam etmeli ve cinsellikteki davranışlarımız ve aktivitelerimizde partnerimizle, eşimizle iyi bir iletişim kurarak devam ettirmemiz mümkün. Ve o romantizmi kaybetmemek de tabii ki bu noktada önemli. Duygusal yakınlık, fiziksel haz, bunlar cinsellikte çiftin özgüvenlerini yeniden yapılandırmasına ve inşasında yardımcı olabiliyor. Ayrıca yine çalışmalar şunu gösteriyor. Kadınların yine %55'i, erkeklerin ise %85'i penisin tabii ki yaşlılığa bağlı, eskisi gibi sert olmaması durumunda cinselliğin bir anlamı kalmadığını düşünüyorlar. Penis odaklı seks yaptığınızda tabii ki bu böyle olur ama penis odaklı seks yapmamak gerekiyor. Bunu ta gençlik dönemlerimizden itibaren penise odaklı bir seks yaptığımız zaman o zaman sertleşme sorunlarında bizim cinsel yaşamımızı olumsuz etkilediğini düşünüyorlar yaşlılar. Şimdi yaşlandığımız zaman tabii ki özellikle erkekler için söylüyorum. Penisin damarlarının yapısında biraz bozulmalar oluyor. Eskisi gibi ereksiyonunu hemen sağlayamayabiliyor. Bu son derece normal bir durum. Yani ereksiyona ulaşması için gereken süre biraz artıyor. Bu beklenen bir durum. Ancak bazı erkeklerde özellikle performans anksiyetesi, ne demek performans anksiyetesi? Başaramama korkusu. Özellikle erkekte bu varsa, başaramama korkusu yaşıyorsa, yani performans anksiyetesi yaşıyorsa o zaman cinselliği sadece penis-vajina birlikteliği, cinsel birleşme olarak algılayan çiftler penis odaklı cinsellik yaşadıklarında o sertliğin devamını sağlama noktasında ve kaybedilme noktasında daha çok sorun yaşıyorlar. Onun için penise odaklı cinsellik yaşamayacağız. Bizim cinsellik birincisi varlık sebebimiz. Yani ebeveynlerimiz bizim cinsellik yaşamasaydı zaten şu anda biz var olmazdık. Yani biz cinsel varlıklarız. Cinsellik doğumla başlayıp ölüme kadar süren bizim temel insani ihtiyaçlarımızdan biri. Tıpkı uyumak gibi, tıpkı beslenmek gibi, tıpkı barınmak gibi bizim ihtiyaçlarımızdan biri. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Cinselliği takıntı haline getirmeyen, o anın hazzın keyfine varan, rahat ve huzurlu bir şekilde olan kişiler her yaşta cinsel hazzı yaşayabilir ve buna yönelik eylemlerde bulunabilir. Tıpkı söylediğim gibi su içmek gibi, uyumak gibi bizim en temel insan olma ihtiyaçlarımızdan birisi. Onun için de yaşlıları yok saymak, yani yaşlandık artık ya da yaşlıları cinsellik yapamaz gibi bir algı içinde, gerçekçi olmayan bir yaklaşım içinde bulunmak çok da doğru değil. Biz insanız. Yaşlı da olsak rahatlamaya, gevşemeye, sevilmeye, arzulamaya, arzulanmaya, birbirimizin bedeninden haz alıp haz vermeye, ruhumuzu duygusal olarak bedenimizi özgürce paylaşma ihtiyacımız var. Ve yaşlanmayla beraber cinsellikte bazı değişimler olur ve bunu da bilmek lazım. Bunun patoloji olmadığını bilerek çiftin bunu bilmesi, toplumun bunu bilmesi, o noktada da bunu bir cinsel işlev bozukluğu olarak görmemek gerekiyor. Yaşlılığın getirdiği fizyolojik değişiklikler bunlar. Diğer taraftan yaşlanan kişiler cinsel işlev bozukluklarına yakalanmalarının nedeni biraz da alıngan yapılarından dolayı. Bunu konuşmamaları, çok odaklı olmaları, o alınganlık da ne yazık ki cinselliklerinde performanslarına odaklanmalarına neden olabiliyor. Şimdi bu kadar konuştum. Peki yaşlılık ne? Yaşlılık tabii ki bedenimizdeki her yer yaşlanıyor. Bedenimizdeki bütün organlar yaşlandığı gibi genital bölgelerimiz de yaşlanıyor. Bu dönemde çiftler birbirlerine
sevgi ve bağlılıklarını ifade etmek için, duygusal yakınlıklarını koruyabilmek için de işte bu noktada cinselliğe devam etmelerini öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü demiş ki 65 yaşın üstündeki insanlar yaşlı ve 80 yaş üzerine de ileri yaş kabul edilmiş. Hepimiz doğuyoruz ve ölüyoruz. İnsanların doğum tarihleriyle ilgili bir değer değil bence yaşlılık. Bizim hissettiğimiz ruh, hayata bakış açımız bununla birebir orantılıdır aslında bu gerçeklik. Yani kendimizi hissettiğimiz yaştayız. Fizik yapımızdan dolayı bazı değişiklikler görüyoruz. Yüzümüz yaşlanıyor, bedenimiz yaşlanıyor, vücudumuzda istemediğimiz lekeler çıkıyor. Ama hayata bakış açımız, hayattan almış olduğumuz dersler, bilgeleşmek ve bu noktada bunu kabullenmek aslında hem kendimiz için, hem eşimiz, partnerimiz için, hem çevremizdeki, etrafımızdakiler için aslında çok da korkulacak bir durum değil ve aslında o bilgeleşme süreci biraz da haz veren bir sürece yaşlılık bizi getirebilir. Bundan dolayı da yaşlanmaktan korkmamak gerekiyor. Anormal bir süreç değil ve doğal, beklenen bir süreç, hepimizi bekleyen bir süreç. Yaşlandıkça bilgeleşiriz. Yaşlanmanın getirdiği bu değişikliği, zenginliği kabul ettiğimiz zaman o zaman yaşlılığın getirdiği güçlüklerle de baş etmenin yollarını aslında bulabiliyoruz. Kısacası sevgili hanımlar, sevgili beyler, yaş 70 olsa da iş bitmemiştir. Yani bitmedi. 70'ten sonra da hayat çok güzel olabilir. Cinselliği biz sadece üreme amaçlı yaşıyorduk. Zevk almak için yaşıyorduk. Cinsel yaşam yaşlılıkta da çok farklı bir boyuta, duygusal ve yakınlığın arttığı bir boyuta gelebilir. Ve insanın hayata başlamasıyla beraber bizim yaşlılık aslında son durağımız. Hepimizin sevgiye, şefkate, dokunmaya, öpüşmeye, sarılmaya, birlikte yatmaya, birbirimize temas etmeye gibi, arzulanmaya, arzu vermeye gibi birçok insani ihtiyaçlarımızı işte bu cinsel doyum yaşayarak, cinselliği yaşlılıkta yaşayarak karşılamamız mümkün. Yaşlıların cinsellikle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmediği durumlarda, partnerleriyle konuşamadıklarında o noktada belki bir cinsel terapistten desteğe ihtiyaçları olabilir. Burada bir örnek vermek istiyorum size. Dünyaca ünlü bir ressam var biliyorsunuz. Pablo Picasso. Pablo Picasso bize ne gösterdi biliyor musunuz? 90 yaşında baba oldu. Ve aslında cinselliğin bitmeyeceğini tüm dünyaya bu şekilde göstermiş oldu. Gerçi 90 yaşında baba olup da o çocuğun büyümesini görmek, yanında olabilmek noktasında tabii ki başka şeyler var. Onlar ayrı bir konuda konuşulabilir. Benim burada vermek istediğim konu şu: 90 yaşında da cinsellik yaşanabiliyor, alınabiliyor. Ha, baba olmak zorunda mısınız? Hayır, tabii ki değilsiniz. Cinsel istek, haz, orgazm kademeli olarak bizim yaşlılıkta azalıyor. Bu kadında da böyle, erkekte de böyle. Erkeklerin cinsel istekleri azalabiliyor. Boşalma problemleri ortaya çıkabiliyor. Ereksiyon problemleri ortaya çıkıyor. İşte cinsel uyarılmaları için gereken süre uzayabiliyor. Sertleşme uzadı ve sertliğiniz uzun süre koruması mümkün olamayabiliyor. Sertleşme sorunları olabiliyor. Ya da işte prostat bezi büyümesiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunlar aslında son derece normal durumlar, başa çıkması kolay durumlar. Bunu bilip kabullenip ona göre de bir aksiyon almak gerekiyor. Yine CİSET'in yaptığı bir araştırmadan bahsedeceğim size. 80 yaşındaki ve onun üstündeki erkeklere de 50 ile %75'inin iyi huylu prostat büyümesi yaşadığı görülmüş. Yine 40 ile 50 yaş arasındaki erkeklerde de bu prostat büyümesinin %30 olduğu görülmüş. Yani erkekler prostat büyümesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. 40 yaştan itibaren bu sorunla yüz yüze gelebilirsiniz. Bunun bir de prostat kanseriyle riski de artıyor. Hani bu prostat büyümesi aslında çok cinsel yaşamı etkilemiyor ama bu prostat büyümesine bağlı bazı ameliyatlar geçirmeniz gerekebiliyor. O noktada da işte bu ameliyatlar ya da kanser sürecindeki tedaviler o zaman erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme sorunlarına yol açabiliyor. Peki erkek cephesinde böyle, kadın cephesinde durum nasıl? Kadında da östrojen hormonu azalmaya başlıyor. Çünkü vücutta artık overler yumurta üretmiyor. Yumurta üretemediği için östrojen de salgılanmıyor. Bizim genital sistemimiz, üriner sistemimiz, beyin, cilt yapımız, kemik sağlığımız kadınlar için östrojen temel hormon. Genital bölgede ne tür değişiklikler oluyor? İşte vajinadaki o kayganlık azalmaya başlıyor. Vajina esneyemeyebiliyor. Beyinle ilgili süreçler etkilendiği için cinsel istek azalabiliyor. Orgazm olma güçlükleri yaşayabiliyor. Velhasıl kadını böyle şeyler bekliyor mu? Bekliyor ama bu yine de cinselliğin bitmesi demek değil. Bunların hepsi çözülebilir sorunlar. Menopozdan önceki süreçte kadının cinselliğe bakış açısı pozitif olduğunda, deneyimleri pozitif olduğunda, partnerle iletişimi pozitif olduğunda menopozdan sonraki süreçte genellikle bundan etkilenmiyorlar. Yani östrojen hormonunun azlığına bağlı olarak çok da büyük bir problem yaşamıyorlar. Ama kadın bunu bir vazife olarak yapıyorsa, katlanılması gereken zor bir eylem olarak algılıyorsa,
oluyorsa işte o kadınlar östrojen hormonunun düşmesine bağlı olarak daha çok bu vajinal kuruluk, işte isteksizlik, yanma, ağrı gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Velhasıl yaşlı insanların bazılarında bunama problemleri yaşayabiliyorlar. Böyle toplumda bu oran çok yüksekmiş gibi görünüyor ama yapılan çalışmalar göstermiş ki %2 ile 12 arasında, yani çok yüksek bir oranda bunama problemi yok. Ama yine de işte bunamaya bağlı olarak cinsellik ve evlilik uyuşmazlık problemleriyle karşı karşıya gelebiliyorlar. O noktada baktığımız zaman nöroloji doktoruyla beraber o akli süreçlerdeki değişiklikleri yönetmek mümkün. Bu kişinin kişiliğini etkiliyor. Hem partner ilişkilerini etkiliyor. Hem işte o bunamaya bağlı bilişsel fonksiyonlarda etkilenme oluyor, unutkanlıklar başlıyor filan. Velhasıl bu değişiklikleri de iyi yönetmek lazım ve kişinin bunu kabullenmesi, anlaması noktası biraz zordur. O noktada hem partnerin desteğiyle hem nöroloji ve terapistlerin desteğiyle evlilik hayatlarına ve cinsel hayatlarına sıkıntıya yol açmadan devam etmeleri mümkün. Kısacası birazcık böyle bir yaşlılığa giriş yaptık. Yaşlılıktaki cinsel yaşama giriş yaptık. Şimdi ebeveynleri olan gençlere söylüyorum. Ailelerinize biraz tabii zaman ve alan tanımanız da gerekiyor. Anne ve babanız yaşlandı, dede oldu, nine oldu. Onların cinsel yaşamı bitmedi. Onları biraz böyle o noktada ayıp, günah gözüyle yaş bitmiş, iş bitmiş gözüyle bakmayalım. Onlara biraz alan tanıyalım ve bu noktada da hatta destekleyelim. Ve yaşlı olan bireylere söylüyorum. Bu noktada bazı yardımlar alabilirsiniz. Tıbbi işte destekler alabilirsiniz bu cinsel fonksiyonları arttırmak için. Afrodizyaklardan yararlanabilirsiniz. Lokal östrojenli kremlerden yararlanabilirsiniz. Hekim kontrolüne gittiğiniz zaman bunu hekimleriniz verecektir. Kayganlaştırıcılardan yararlanabilirsiniz ki yaşlı her çiftin mutlaka yatak odasında su bazlı kayganlaştırıcıların mutlaka bulunmasını öneriyorum. Kadınlar için kayganlaştırıcının öneminden bahsetmişken erkekleri de söylemeden geçemeyeceğim. O ereksiyon problemlerinde hani eskiden mavi haplar olarak bilinen şu sildenafil ile başlayan bir ilaç silsilesi var ya, hekim kontrolünde bu tarz ilaç destekleri kullanabilirsiniz. Ya da bazı bitkisel destek ürünleri var, Yohimbin gibi, ama tabii ki bunları kendi kafanıza göre kullanmanızı çok önermiyorum. Sevgili beyler, üroloji doktorunuza göründükten sonra size gereken destekleri yapacaktır, başlayacaktır. Penil protez gibi tedaviye yardımcı başka cerrahi yöntemler de uygulayabilecektir. Velhasıl cinsel aktiviteler sırasında sıkıntı yaşıyorsanız bu noktada mutlaka hekim kontrolüne başvurup destek alın ve cinsellikten uzaklaşmayın, soğumayın. Çift yaşamınızda, yakınlıkta, temasta buna hakkınız var. Hakkınız olduğunu unutmayın efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.